Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Artık ikinci sezonun ilk bölümünün başlangıcına çok bir zaman kalmadı. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde 24 saatten az bir zaman dilimi kalacak. O yüzden bu videomda ikinci sezonun bir panoramasını çizmek istiyorum. Teorilerin, kitaptaki bilgilerin, trailerdaki kısımların havada uçacağı bir video olacak bu. İkinci sezonda kim ölecek, kim kalacak, hangi bölümde neler olacak, yani kim kimle savaşacak, yani her detayı masaya yatıracağız bugün. Videonun büyük kısmı ultra spoilerlı olacak. Onu da baştan uyarımı yapayım da bu konuda. Yani burada her şeyi açık açık söyleyeceğim bu videoda. O yüzden devam ediyorsanız bunu bilerek devam edin videoya. Özet videosunda olduğu gibi yine burada da bölüm bölüm gideceğim. Her bölüm için kafamda oluşan belli şablonlar, belli resimler var. Yani onun üzerinden ilerleyeceğim. Özellikle ilk 4 bölüm kafamda çok net şekilde oturmuş durumda. Bence buraya kadar hiçbir sorun yok. Yani biz ilk sezonun aslında sonunu Luke ve Arex'in Vhagar ve Aemond tarafından öldürülmesiyle ve bu haberin Rhaenyra'ya ulaşmasıyla ve Rhaenyra'nın o dönen gerçekten o yüz ifadesini görüp o şekilde bitirmiştik aslında biz. Yani ilk bölümde karşımıza çıkacak bizim 3-4 tane, hatta 4 tane olay var akış açısından. Hatta doğrudan madde madde gidelim. İlk maddemizde Rhaenyra oğlunun kanıtlarını arıyor. Daha sonrasında Aemond olayı Yeşiller tarafına gidiyor ve nasıl anlatacağı üzerinden şekillenecek. Burası çok önemli bence. Siyahlar Daemon ve Mysaria aracılığıyla bir tane misillemede bulunacaklar. Yani Blood and Cheese olayından bahsediyorum. Ve son olarak da Jace'in önce vadiye, daha sonrasında da Stark'ların oraya, yani kuzeye yolculuğunu göreceğiz biz. İlk bölümümüz Luke'un ölümünden 10 gün sonra başlıyor. Yani bizim ikinci sezonda zaman atlamamız yok. Bundan sonra da olmayacak. Rhaenyra tüm bu süreçte, yani arada geçen süre boyunca sürekli olarak kendini paralarcasına oğlunun kanıtlarını arıyor. Ve en sonunda bir tane bir şey buluyor. Muhtemelen bu Arex'in böyle bir tane parçası olacak. Bedeninden bir parça, işte kanadı olabilir veya boynu biraz şey olmuştu. Boynu olabilir. Bu tarz bir şey buluyor ve orada Cyrex'le beraber senkronize, yine o Rhaenyra'nın doğum sırasındaki bir reaksiyon veriyorlar. Buradaki Rhaenyra'nın özellikle o böyle kirpas içindeki oyunculuğu, daha sonra o içinde biriken hislerin dışa vurumu, ya trailer'da falan gördüğümüz kadarıyla gerçekten mükemmel oynamış yine buraları. Siyahlar taraf böyle. Bir de Luke ve Aemond mevzusunun diğer tarafına geçelim. Yani yeşiller tarafına geçelim. Burada ise ana mevzu tabii ki de Aemond. Aemond'un Luke'un olayını nasıl anlattığı ve bunun karşısında Aegon'un, Alicent'ın, Otto'nun nasıl tepki vereceği, nasıl reaksiyon gösterecekleri gerçekten de çok önemli. Zaten çünkü bunun hemen ardından Blood and Cheese gelecek bizim. Ya sonuçta savaşı tetikleyen bir hamle yaptı ve ortadaki politik mevzuları geri dönüş olmayan bir noktaya itti. Bu şey gibi biraz aslında, hani o Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan böyle meşhur Saraybosna suikasti vardır ya, bu Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtının öldürüldüğü, adını tam hatırlayamadım, Ferdinand olabilir, yanlışsam düzeltin. Ya bu onun gibi bir şey aslında. Ortada zaten olacak, yani yola girilmiş bir şey vardı. Fakat bunun kıvılcımını atan Aemond oldu. Ve en önemlisi, bunu Aemond kendi şahsi sebepleri için yaptı. Evet, Vhagar'ın kontrolünü kaybetti. Luke'u öldürmek, belki de Arex'i öldürmek istemedi, yani hatta korkutmak istemiş olabilir. Ama Luke ile, yani Arex'le dalaşması ve peşinden gitmesi tamamen kendi seçimiydi aslında. Targaryen hanedanını, ya bu hareketiyle beraber ateşe, kana, yani böyle geri dönüşü olmayan ve tamamen sadece yıkım getiren, ejderhaların belki neslinin tükenmesine yol açabilecek bir yola soktu. Aslında bu krallığın en büyük çöküş nedenlerinden birisi bu. O yüzden bence geçen sezonun son bölümünün sonunda tüm Targaryen tarihinin en önemli mevzularından birini, yani en kritik hareketlerinden birini izledik biz aslında. Ardından Daemon ve Mysaria aracılığıyla siyahları misillemesi gelecek. Yani Blood and Cheese olacak burada. Birisi eski bir asker, diğeri ise avcı, fare avcısı. Tüm gizli geçitleri falan bilen birisi kaledeki. Gizlice Helena'nın odasına giriyorlar bir şekilde ve çocuklarından birini öldürüyorlar. Fakat burada asıl sormamız gereken soru, bu olay yaşanıyorken yeşiller ne yapıyor? Bence en önemli soru bu. Bu arada bir ihtimal konuşulan dedikodularda Aegon'a da bu suikastin yapılıyor olma ihtimali, fakat Aegon'u bulamadıkları için kan ve peynirin Helena'ya gittikleri ve Helena'nın Aegon'un oğlunu öldürdükleri ihtimali var. Bence yapmamaları gerekiyor. Pek mantıklı değil. Ama yine de bunu dizimizin içinde göreceğiz. Gelelim biz yeşillerin bu olay sırasında ne yaptığına. Cole ve Alicent muhtemelen birlikteler burada. Aemond'u biz gümüş saçlı bir tane kızla görüyoruz. Bunda da muhtemelen Mysaria'nın parmağı var. Yine bunu trailer
videomda anlatmıştım hani bir önceki. Oradan da izleyebilirsiniz detayını. Muhtemelen Aemond'u oyalamak için bu şekilde Mysaria aracıyla kullanıyorlar. Aslında hani bu gerçekten de önemli bir detay ve muhtemelen de bu gün yaşanıyor bu. Görüntülerden anladığımız kadarıyla da Aegon arkadaşlarıyla beraber aslında kral odasında yani tahtın önünde takılıyor. Yani tüm yeşiller arasındaki ilişkiye girmeyen tek kişinin Aegon olması bu gecede gerçekten de yani birazcık garip bir durum aslında. Yani ilginç, enteresan bir durum. Fakat hani bunun etkisi nasıl olacak? Özellikle Cole ve Alicent tarafındaki pişmanlıkları, Aemond tarafındaki pişmanlıkları ve birbiri arasındaki ilişkileri nasıl olacak? Buralar çok önemli gerçekten. Diğer konumuz ise Jace. Jace kendine müttefik bulmak için siyahlara daha fazla asker ve çevre kazandırmak için vadiye ve Stark'lara gidiyordu. İlk burada Rhaenyra'yla görüşecek. Rhaenyra aslında kadınların o dönemdeki yaşadıkları zorlukları bilen ve Rhaenyra'ya benzer sorunlar yaşayan birisi. O yüzden doğrudan zaten siyahların tarafında olacak ve Rhaenyra'yı gerçekten iyi anlayacak. Daha sonrasında da Stark'ların tarafına gidecek. Cregan'la beraber kanları birbirine çok uyacak. Burada buz ve ateşin paktı dediğimiz bir tane sözleşme imzalayacaklar. Stark'ların zaten hani bir söz verdiyse hani geri dönmediğini, yani bu sözün mutlaka tutulacağını hepimiz yani Game of Thrones'tan ve aslında da buradan biliyoruz yani. O yüzden ya burada Cregan orduyu toparlayıp yola çıkacak ama kış olması, en uzaktaki hane olması sebebiyle hani birazcık aradaki mesafeden sürenin uzayacağını söyleyebiliriz. Buradan geçelim ikinci bölümümüze. Aslında ikinci ve üçüncü bölümler biraz böyle iç içe geçmiş gibi. O yüzden ikisini aynı kategoride değerlendirmek istiyorum ben. Yine madde madde gideceğim. Hatta doğrudan size maddelerle başlayayım. Yani ilk olarak biz Daemon'un Harrenhal'a saldırdığını göreceğiz. Ayrıca Kargal kardeşlerin kavgası da burada olacak. Bracken ve Brakewood'lar hani o kavgaları arasındaki hatta savaşları da burada olacak. Yani Helena ve Aegon'un oğlunun cenazesi yine o burada olacak. Ve biz diğer özellikle Daemon üzerinden nehir topraklarındaki o diğer savaşları göreceğiz aslında burada. Yani bu maddelerin, bu 5 maddenin tamamı 2 bölüm içerisinde gerçekleşecek. Küçük Prens'in cenazesi olacak. Yani zaten bunu biz önce ilk olarak sızan görüntülerde ve daha sonrasında paylaşılan fotoğraflarda ve trailer'da görmüştük bunları. Alicent ve Helena'nın da fotoğrafları vardı. Burada çok hani konuşulacak bir konu yok bence. Daemon Harrenhal'ı alacak. Bu kısımlar aslında yine dünkü o fragmandaki 10 detay videomda anlatmıştım. Aslında iki video birbirini tamamlayıcı gibi. O yüzden hani çok çakışmamak istiyorum. Fakat burada da önemli olduğu için kısaca bahsedeyim. Daemon zaten bize bunu açıkça ilk sezon çok net bir şekilde gösterdi. Yani Harrenhal'ın önemini anlatarak. Ya görünen o ki trailer'dan da Caraxes ile beraber hani tek başına gece gidecek ve bir baskın yapacak. Yani tek başına olması demek aslında bizim Daemon'un biraz daha zihinsel savaş. Yani Alice Rivers'la burada uğraşması gerektiği anlamına geliyor. Yani Alice Rivers'ı biz ilk olarak muhtemelen burada göreceğiz. Ki o da önemli karakterlerden biri olacak ve bu da aslında bize rüyaları açıklıyor. Yani Alice Rivers burada Daemon'un aklıyla, zihniyle oynamaya çalışacak. Yani onu demir tahtı hayal ederken falan gösterecek. Aslında biz yine bunu Driftmark'ta da hani Rhaenyra ile ilk Daemon'un muhabbetleri beraber oldukları gün orada aslında karşılaşmalarında görmüştük. Rhaenyra o Harren lanetinden bahsetmişti ve fetih dönemine, o Aegon dönemine gidene kadar ya o günkü kadar güçlü olduğundan bahsetmişti. Daemon ise pek ciddiye almamıştı bunu, yani inanmamıştı. Fakat şimdi burada gelecek ve o inanmadığı şeyle, yani orada koca karı masalı diye nitelendirmişti. Burada gelecek, onunla beraber yüzleşecek. Yeşiller Luke'u öldürüyor. Siyahlar buna Blatencis'le misilleme yapıyor ve yeşiller buna karşı tekrar hamle yapmak istiyor ve muhtemelen doğrudan net bir şekilde Rhaenyra'yı hedef alıyorlar. Bunun için de Arik Cargill'i görevlendiriyorlar. İkisinin kılına girsin ve Rhaenyra'yı orada hani kimse tanımaz zaten ikiz oldukları için orada öldürsün diye. Trailerlarda aslında gördüğümüz kadarıyla Arik yani Rhaenyra'nın kaldığı odaya kadar giriyor. Fakat muhtemelen Arik burada son anda yetişiyor. Hatta Rhaenyra'nın yaralanacağını da söyleyebiliriz burada. Ya çünkü bir tane fotoğraf vardı. Yine bugün aynı şekilde kamera arkası görüntülerinde vardı. Bunu geçen günde anlatmıştım. Ya eli hafif kızarıktı. Yüzünde falan böyle morluklar vardı. Ya o yüzden hani ikisi birbirini bence tamamlıyor gibi. Ve hani burada çok iki kardeşin savaşında ya böyle aşırı duygusal bir sahne olacak burada. İki kardeş de burada geri adım atmıyor ve hani orada vedalaşıyorlar. Biri kralını korurken, kralının dediğini yaparken, savunurken daha doğrusu. Diğeri de kraliçesini korurken vedalaşıp birbirlerine
birbirlerini öldürüyorlar burada. Buradan Bracken ve Blackwood'lara geçelim. İlk sezonda en az 4-5 farklı yerde muhabbeti geçti bunların. Konseyde falan özellikle konuşulmuştu. Alicent ve Rhaenyra falan tartışmıştı ama en önemlisi Rhaenyra'nın evlilik görüşmeleri sırasında olmuştu bunun. Rhaenyra bu adaylara görüştüğü sırada Blackwood'lar ve Bracken'ların arasında, o iki tane genç arasında kavga çıkmıştı ve hani Bracken burada ölmüştü. Blackwood olan ufak çocuk diğerini bıçaklamıştı. Burada ise muhtemelen onun kardeşlerinden biri falan böyle intikam için birbiriyle dövüşecekler. Bu sefer ise tam tersi olacak. Bracken olan öldürecek. Fakat hani daha sonrasında o da ölecek. Uzaktan böyle bir tane okla vuruluyordu. Aslında yine crossbow muhabbeti geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam orada. Ya, o yüzden Kara Ali yani Black Ali diye bir tarafından vuruluyordu. Blackwood'un kardeşiydi aslında bu. O da çok gizemli bir karakterdi. Yani bu arada orada Baela'nın elinde crossbow vardı. Yine posterde. Acaba burada o mu dahil olacak savaşa diye bir düşünmedim değil açıkçası veya daha sonrasında ilerleyen sahnelerde. Buraya bir ben soru işaretimi koyayım. Fakat hani dizinin akışına nasıl işleyeceğini göreceğiz aslında buranın da. Normalde nehir topraklarındaki savaşlar devam ediyor. Muhtemelen burada da bu şekilde olur. Daemon topladığı orduyla beraber, ki aslında bunu görmüştük. Ordu topladığını gördük Daemon'ın biz. Orada bir çadırlar falan böyle bir karargah kurdukları bir yer vardı. Ordunun toplandığı bir yer. Yani Harrenhal'u tek başına aldığına göre orası farklı bir yer için olabilir. Yani kitabında Bracken'ların yani bu savaş olurken arkadan gidip veya farklı bir yoldan gidip o kalesi yani Stone Age kuşatıyordu. Ya burada trailerlarda falan göremedik bunu aslında ama muhtemelen onunla bağlantılı bir şey çıkabilir diye düşünüyorum ben. Yani nehir toprakları savaşlarının bu bölümlerde devam edeceğini düşünüyoruz biz. Ya o yüzden aslında olur mu emin değilim tamam ama belki Daemon yerine Baela'nın da dahil olup bu savaşa orayı belki Baela'nın çözebilme ihtimali var. Çünkü o crossbow muhabbeti benim ciddi şekilde kafamı karıştırıyor. Fakat hani Caraxes'in de bir yerlerde oyalanması lazım Uruk-hai Savaşı'nda olmadığına göre. O yüzden yani aslında kesin olarak bildiğimiz tek bir şey var. Siyahlar çok net bir şekilde burada ilerleyecek ve hızlı şekilde ilerleyerek yani birçok şeyi ve özellikle nehir topraklarını önemli gördüğü Daemon zaten bundan bahsetmişti. Oraları ele geçirecek ve bu yeşillerde taşların tamamen yerinden oynamasını sağlayacak. Özellikle Blood and Cheese'in üzerine geldikten sonra bu acayip bir şekilde fark edecek yani. Ama o kısımlara birazdan değineceğim. Buradan 4. bölümümüze atlayalım. Bu bölüm tamamen Uruk-hai Savaşı'na yani namı değer bizim bildiğimiz adıyla meşhur Uyku Kalesi Savaşı'na, yani Uyku Kalesi'nin mekanı Staunton'ların mekanına dayanıyor aslında. Ve ben bu bölümün tüm dizinin en iyi bölümü olacağını düşünüyorum. Daha doğrusu ilk 2 sezonun 3. sezon veya 4. sezon bunu geçecek bölüm olacaktır. Hatta bir bölüm olacaktır tahminime göre. Yani ilk sezonda aslında Lord Stanton bu mesajı bize vermişti. Oradaki konuşmasında, konseyde ilk tartışmasında karşısındakine senin tabii çok rahat savunabileceğin bir kalem var. Bizim öyle bir durumumuz yok. Hani bunu senin için demen çok kolay gibisinden böyle bir şeyler söylemişti. Aslında orası buraya işaretti. İşte o yüzden biz o sözün devamı olarak burada kalesinin kuşatıldığını ve kalesinin önünde çok büyük bir savaşı olduğunu ve çok büyük bir ejderha savaşı olduğunu, belki de sayı olarak en büyük 1-2 hatta 2 savaştan birisi diyebiliriz, olduğunu biz burada göreceğiz. Hatta Moondancer'ı da eklersek belki de sayı olarak en çok savaş olacaktır bu ejderhanın katıldığı. Siyahlar biraz önce de bahsettim çok hızlı bir şekilde nehir topraklarına ilerlerken, özellikle hızlıca fetihler yaparken yeşiller aslında böyle içten içe kaynamaya başlıyor ve biraz orada dengeler değişiyor. Yani sürekli sonuçta siyahların fethi haberini alıyorlar. İşte şu kale düştü, bu kale düştü, şurayı fethettiler falan diye. Bu da gerçekten de dengeleri fazla değiştiriyor. Aslında buradan şimdi biz akışı birazcık ilk bölüme saralım ve biraz genel bir bakış atalım. Yani oradaki tavırlarından buraya gelelim. İç tarafın karışacağını biliyoruz biz oradan. Yani idare aslında ilk başta, yani şu anda ilk bölüm için konuşuyorum, Otto ve Alicent'ta. Hatta geçen sezonda da görmüştük. Hatta Otto'dan çok biraz da Alicent'ta. Alicent o savaşın getireceği yıkıcılığı tam olarak algılayamamış. Daha doğrusu göze alamamış durumda. Otto ise daha çok diplomatik hareketlerin peşinde ki yıllardır bunu planlamış. Yani biraz daha böyle soğuk savaş kafasında, yani Otto, onu o şekilde söyleyebiliriz. Aegon ise gençliğinde verdiği etkiyle, özellikle bu yetenci sonrası çok agresif olmak istiyor. Fakat tahta daha yeni geçti. O kadar güç yok. Yani tüm bunların ortasında Aemond ben Luke'u öldürdüm diye çıkıyor geliyor. Bunun üzerine Blood and Cheese olay oluyor. Harrenhal düşüyor. Stone Age düşüyor. Jace gidiyor orada 2 tane çok büyük haneyle. Önce nehir toprakları düşüyor. Nehir toprakları da düşüyor çoğu. Jace de gidiyor Starklar ve Vadi gibi 2 tane büyük dev haneyle ittifak kuruyor. Tüm bu tarafların hepsi siyahlara geçiyor. Yani yeşiller aslında böyle bir durumda. İşte bu noktada Aegon'un
biz Aegon'un kafasını attığını göreceğiz. Aemond ve Cole'u da dahil ederek yönetimi komple devralıyorlar burada üçü. Alicent ve Otto'yu tamamen dışarıda bırakıyorlar. Otto'nun posterini zaten biz görmüştük. O Kralın Eli broşu masanın üzerindeydi. Yani evet, burada aslında Cole da zaten yakındı posterde kralın hemen yanına. Yani burada biz Cole'un geçeceğini söyleyebiliriz aslında. Ve tüm bu değişimin ardından yeşiller çok agresif olmaya başlıyor. Cole ve Aemond oturup plan yapıyorlar. Bunu da fotoğraflarını falan da paylaşmışlardı zaten ve burada bir tane tuzak kuruyorlar. Bu tuzağa bir şekilde ilk başta muhtemelen Aegon dahil değil. Daha sonrasında Aegon dahil oluyor. Kral topraklarından çıkıp kaleleri temizleye Dragonstone tarafına doğru yaklaşmak istiyorlar. Yani yukarı doğru, biraz daha böyle kuzeye doğru, daha doğrusu kuzeydoğuya doğru gidiyorlar. Kendilerine zorla yemin ettirdikleri Stockworth olur, Rosby olur. Yani bu tarz böyle hanelerinde adamlarını oradaki kalelerden sırayla gide yani aslında bağlılıklarını test etmek için toplaya tüm bu adamları ilerliyorlar. Önce Dustin Cale'i alıyorlar. Orası çok önemli değil muhtemelen. Daha sonrasında da Uyku Kalesi'ne gidiyorlar ve Lord Stanton burada biraz önce de bahsetmiştim. Kalede ve dayanabileceği kadar dayanıyor. Fakat daha sonrasında bir noktada yardım istiyor. Burada muhtemelen Beyla devreye girecek. Biz bir sahnede, aslında birkaç sahnede trailerda Cole ve askerlerinin bir ormana doğru Beyla ve Mundasır'dan kaçtığını görmüştük. Normalde bu arada kitapta Mundasır'ın kesinlikle hiçbir bahsi geçmiyor. Bunu da söylemiş olayım. Ya daha sonrasında biz savaşta Meleys ve Rhaenys'i de görüyoruz ve bir anında olsa savaş aslında tersine dönüyor gibi. Çünkü Cole'un falan attan düştüğünü görüyoruz biz. Muhtemelen yaralanacak da, yani bilmiyorum burada öyle gösterirler mi ama sanki öyle olabilir. Yani aslında Rhaenys'te değil de Beyla burada savaşı tersine çeviriyor. Plan, yani tuzak işledikten sonra da prensler Vhagar ve Sunfyre ile beraber burada savaşa dahil oluyorlar ve muhtemelen Meleys ve Rhaenys de torununu kurtarmak için burada savaşa dahil oluyor. Bu şekilde daha dramatik oldu. Ben bu senaryoyu sevdim yani. Burada muhtemelen Beyla'yı Rhaenys'i yemlemek için kullanacaklar. Rhaenys'in orada gemilerin orada gözcülük yaptığını biliyor olabilir ve bunu kullanacak olabilirler. Aslında Beyla da biraz daha böyle babasının gençliği gibi çok fevri bir karakter. Oradan da onu kullanacak olabilirler. Devamında Meleys Sunfyre'a yapışıyor. Fakat arkadan Vhagar'la beraber onlara yapışıyor ve komple üçü birden yere çakılıyor. Yani normalde böyle, fakat hani şimdi biz burada 2-2 Mundansır'da göreceğiz. O yüzden nasıl bir savaş geçecek? Beyla bunun neresinde olacak? Hani Aegon'la beraber mesela ayrı bir kapışmaları falan olabilir veya Meleys doğrudan Sunfyre'a mı girecek? Hani bunları görmemiz lazım. Ya sonuç olarak bizim bildiğimiz bir şey var. Burada Aemond ve Vhagar'a bir şey olmuyor. Sunfyre ağır yaralanıyor. Aegon ağır yaralanıyor ve yürüyemez hale geliyor. Sunfyre uçamaz hale geliyor ağır yaralandıktan sonra. Meleys ve Rhaenys ise ölüyor burada. Bu arada şunu netleştirelim. Meleys ve Vhagar teke tek kapışsa Meleys'in küçük de olsa kazanma ihtimali, yani o penceresi var aslında. Yani net bir şekilde kazanamasa bile Vhagar'a çok büyük hasar verebilir. Yani iki ejderha arasında evet çok önemli bir güç farkı var ama böyle çok net bir güç farkı da yok, yani bunu söylemek lazım. Burada aslında tartışılması gereken çok önemli bir Aemond meselesi var bence. Dün de bunu bir önceki o fragman detay videosunu uzun anlattım. Fakat hani burada da değinmeyi düşünüyorum. 4. bölümün biz komple bu savaşla, Rook Savaşı ile geçeceğini söyleyebiliriz. Bölümün adı da zaten Ejderhaların Dansı olacak. Ben dediğim gibi biraz önce de en iyi bölümlerinden biri olmasını bekliyorum ilk 2 sezonun. İlk 4 bölüm böyleydi. Buraya kadar her şey bence çok net, fakat sezonun geri kalanında diğer 4 bölüm için elimizde bu kadar veri yok. Sadece belli başlı şeyleri biliyoruz. Trailerlar büyük oranda ilk kısımlara odaklanmış. İlk 4 bölüme odaklanmış. O yüzden hani arka tarafı birazcık flu bizim için. Yani ne olacağını birazcık iç tarafta giderek göreceğiz bunların, ama ben ana başlıklardan yine bahsedeceğim. Yine bildiğimiz önemli detaylar var. Fakat özellikle ben iç mekan sahnelerinin fazlasıyla artacağını düşünüyorum burada. Aegon yaralanıyor. Meleys'in kafası kral topraklarına taşınıyor. Dolayısıyla çok ciddi köklü değişimlerin olacağını varsayabiliriz. Yani burada bir aftermath süreci olacaktır. Yani daha sonrasının tartıldığı, toparlandığı ve gelişmelerin hani gidişatının görüleceği bir bölüm olacaktır bence. 5. bölümümüz o bölüm. Burada en önemli soru Aegon
gidince, yani devreden çıkınca yeşillerde yerine yetki kime geçecek? Yani en önemli bence buradaki belirleyici nokta olacak ki biz Aegon'un kılıcının ve Catspawn'ın Aemond olduğunu biliyoruz. Yani aslında burada öne çıkacağını ve tahtı ne kadar isteyeceğini göreceğiz ama öne çıkacağını söyleyebiliriz. Hani Alicent ve Otto zaten hani biraz daha kenara doğru itilmişti. İkisi de Aemond'a tepkili aslında. O yüzden aralarındaki o ilişkinin nasıl ilerleyeceğini görmek güzel olacak yani. Buradaki asıl soru da şu. Aemond tahta geçmek için Aegon'un yaralanmasına bilerek göz yumduysa, yani en başından itibaren, savaşın en başına itibaren Meleys'i tek başına alabilme ihtimali varken bunu yapmadıysa, yani doğrudan net bir şekilde hamle yapmak yerine biraz daha böyle pasif kalmayı tercih ederek burada Aegon'un yaralanmasına sebep olmuşsa veya göz yummuşsa, yani buradaki en önemli sorunumuz bence bu olacak. Yani Aemond gerçekten burada tahtı istiyor mu? Yani kardeşinin yaralanmasına göz yumacak kadar, hatta ölebileceğini düşünerek, ölebileceğini de hesaba katarak, yani buna göz yumarak buna sebep olacak mı? İşte en önemli konu bu olacak ikinci sezonumuzda. Çok belirleyici bir konu bu. Yani çok fazla kimsenin dikkatini çekmemiş bence ama yani ben en kritik mevzu olarak bunu görüyorum. Daha detaylısını yine bahsettiğim gibi dünkü videoda, yani fragmanlardaki 10 detay videomda bahsetmiştim. Oradan izleyebilirsiniz. Konunun dağılmaması adına burada daha fazla uzatmayacağım. Siyahlar tarafında da olaylar biraz daha böyle Rhaenys'in cenazesi üzerinden yürüyecektir. Burada özellikle Corlys'in tavırları gerçekten önemli olacak. Yani nasıl bir reaksiyon alacağı, nasıl bir tepki göstereceği, nasıl bir davranış içine gireceği çok önemli burada. Yani Rhaenyra'yı suçlama ihtimali var. Doğrudan bunu yapmasa bile bu şekilde düşünme ihtimali var. Yani şu şartlarda, ama hani bunu değiştirebilecek bir şey var. Yani bunu da bahsedeyim. Ya çünkü 5 tane ejder binici var şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla siyahlarda. Bunların 2 tanesi Moondancer ve Meleys bu savaşta var. Fakat hani Caraxes'in biz yine Daemon'la beraber savaştığını biliyoruz. Harrenhal oluyor, işte nehir topraklarında o diğer Stone Age falan savaşları yapıyor. Cyrix ve Vermax yok. Yani nerede olduğunu biz bilmiyoruz bunların dizide. Buradan şuna bağlayacağım aslında. Bu arada ikisi de savaşa gitseydi ne olurdu? Yani burada Corlys'in hani sen neden savaşmadın deme ihtimali üzerine konuşuyoruz. Burada çok net bir şekilde söyleyeyim. Caraxes'e, Meleys hariç Vhagar'a karşı şansı olabilen, yani kazanma ihtimali, o penceresi olabilen bir ejderha yok burada. Buraya aslında şu mevzudan dolayı girdim. Eric'in saldırısıyla beraber videonun başına bahsetmiştim. Rhaenyra Cyrix'i süremeyecek hale geldiyse ve bu savaşı buraya, yani gidemediyse o savaşa, yani eli sakatlandığını biliyoruz zaten biz bileni. Yani ejderha tutamayacak, binemeyecek seviyedeyse, o yüzden gidemediyse aslında bu bize her şeyi açıklıyor. Çünkü kitapta doğum sonrasında kendisi çok uzun bir süre toparlayamadığı için ejderha binemiyordu. Yani o yüzden onun karşılığı olarak biz burada bunu görebiliriz. Corlys ve diğerlerinin hani neden buna tepki göstermesini engellemek için dizide böyle bir sonuca ulaşmış olabilirler. Çünkü biz Rhaenyra'yı ejderhaya bindiklerini, Cyrix'e falan bindiklerini, Luke'un işte bedeninden, daha doğrusu Arrex'in parça bulduğunu, gittiğini, oraya gördüğünü falan biliyoruz biz bunları. O yüzden orayı bu şekilde bağlamış olabilirler bence. Geçelim 6. bölüme. Burada bildiğimiz kadarıyla 2 tane önemli olay gözüküyor. Muhtemelen trailer'da gördüğümüz o iç karışıklar, Alicent ve Helena üzerinden, o kral topraklarındaki isyanlar, ikisinin ortada kalması falan sanki bu bölümde gibi. Yani ben öyle anlıyorum. Çünkü hani tam oturmuyor parçalar. Eğer 6. bölümde olursa belki Meleys'in kafasını kutlamasını falan mı yapıyorlar, ne yapıyorlar, öyle bir şeyler olabilir. Bunu görmek lazım. İnanç mevzularıyla alakalı bir şey olabilir. Çünkü sadece ikisi var. Yani evet, aslında halk içinde yeşilleri destekleyen ve Aegon'un tahtına, yani krallığa geçmesine ses çıkarmayan çok büyük bir kesim var. Fakat hani bir şekilde savaş geldi ve insanlar rahatsız olmaya başladı. Yani belli bir zorlama, belli bir kıtlık dönemleri oluyor tabii ki. Yani savaş süreçleri, insanlar üzerinde bunların beklentileri var. Ya o yüzden hani buna bir de inanç mevzuları eklenince hepsinin ben bu bölümde belli bir isyana dönüşeceğini düşünüyorum. Bu isyanda belki siyahların, yani Mysaerian'ın da parmağı olabilir. Diğer bir olayımız ise Lannister'ların topladığı ordu ve hani Lefford'lara, yani Golden Tooth'u burada kuşatması, yani o kaleyi ele geçirmeye çalışması olacak. Burada savaşın aslında nehir topraklarında geçeceğini ben çok net bir şekilde hani ilk başta da vurguladığım sebepleriyle beraber anlattım. Oraları tekrar değinmeyeyim. Yani bunun için, buna karşılık olarak, yani siyahlar hızlıca oraları ele geçirince yeşiller belli bir plan kuruyorlar
başlıyorlar ve hamle yapmaya başlıyorlar aslında. Buradaki en önemli hamlelerden birisi Lannister'lardan ordu istiyorlar. Hightower'lardan, yani Otto kendi ailesinin olduğu yerden ordu istiyor ve kral topraklarından da kolla beraber bir ordu çıkıyor. Yani 3 ordu 3 taraftan birden gelip kesişip, yani nehir topraklarına doğru hareket edip siyahları burada sıkıştırmak istiyorlar ve bu şekilde başlıyor aslında. Bu hareketin, yani 3'ü harekete geçmişti aslında, ne kadarını gösterecekler bunların göreceğiz. Fakat hani bunun bir parçası, devam olarak Lannister'ların yaptığı bu kuşatmaya göreceğiz biz. 7. bölümde ise siyah tarafa geçeceğiz aslında. Yani burada konu komple Dragon Sisler üzerinden gidecek gibi duruyor. Pek fazla içerik yok çünkü. Yani şimdi burada aslında 2 tane fark var Dragon Sisler'de. Bir kısım ejderhalar için böyle kovalama, yani kim binecek muhabbeti olacak. Sea Smoke gibi, gelirse Ship Stealer gibi. Diğerleri için de insanlar arasından yetkin kişiyi seçip al sen bin buna diyecekler aslında. Yani bu şekilde olacak. Bu arada benim tahminim bu yani aslında. Zaten biz aslında bunun tahminime en büyük kanıt olarak Vermithor'u uyandırması, yani Daemon'ın Vermithor'u uyandırmasını söyleyebiliriz. Zaten Silverwing de orada bundan bahsedilmişti. Hani mağaraların içinde olduğunu düşünüyorum ben. Ya o yüzden hani bir noktada buraya gidiyor gibiyiz. Ya geriye de bir Ship Stealer kalıyor. O da zaten dışarılarda. Yani onun içine netlist dahil edilecek mi, yoksa Reyna muhabbeti üzerinden mi gidilecek? Yani o belirleyici olacaktır. Bunu göreceğiz aslında biraz da. 2 tane de Valerion hanesine üye çıkacak yeni. Yani soyadlarını Valerion olarak alacaklar. Birisi Elin, diğeri ise Adam. Bu arada ikisi de, yani Adam 2. bölümde gözükebilir ama Elin ilk bölümde gösterecek. Elin muhtemelen bu basamak savaşlarında Corlys'i kurtaran kişi olacak. Oradan ilerleyecek herhalde muhabbet gibi, sanki ben öyle anladım. Bu şeylerden falan hani öyle duruyor biraz. Ya çünkü ilk bölümden itibaren var ve fotoğraflarını da çok net bir şekilde biz gördük. Yani çok iyi bir denizci. Zaten hayatını denizde geçirmiş. Yaşı biraz büyük ama onları dizi geldiğinde konuşuruz biz onları. Oyuncu seçimi olarak diyorum tabii ki. Adam ise burada Sea Smoke kovalayacak. Zaten kovalarken defalarca videoları var ve daha öncesinde Laenor'un binmiş olduğu Sea Smoke'a binecek. İkisi de gerçekten sevdiğim karakterlerdendir. Bu arada Hookhammer adlı bir tane diğer bir piçimiz var. O da Vermithor'a binecek. Onu Vermithor'a binmesini seçecekler. Adından da anlaşılacağı üzere bir demirci piçi bu. Daha doğrusu soyadından da anlaşılacağı üzere. Wolffight adında böyle alkol bağımlısı eski bir asker var. O da Silverwing'e binecek. Dragon Sisler aslında bu şekilde. Ayrıca Alicent'ın göl sahnesi de burada gibi gözüküyor. 7. bölümde gibi gözüküyor. Luke için fazlasıyla üzülüyor muhtemelen Alicent. Zaten oğluna da kızıyor. Daha sonrasında kan ve peynir olayı geliyor ve burada muhtemelen Cole ile beraber, yani bunu aslında ilk sezonda da çok fazla anlatmıştım, aralarındaki ilişkiyi. O dönemler hatta biraz hani yok daha neler diyenler falan olmuştu. Burada Cole'u nöbetine alıkoyduğu için belli bir pişmanlığı, yani kendi sebep olmuş gibi hissedecek muhtemelen. O şekilde ilerleyecek yani. Ayrıca bunun üzerine Aegon yaralanıyor. Gidiyor Aemon'dan şüphelenmeye başlıyor. Yani tüm bu süreçte depresif yüklenmiş bir karakter Alicent. Yani sebep olarak da tüm bu sebepler onu böyle içten içe, yani daha doğrusu kendisinin sebep olduğu o adımı, yani başlangıcı, bu yolu kendisinin açtığı, Aegon'un tacına destek vererek, öyle düşünecek muhtemelen. İçten içe Alicent'ı yemeye başlayacak ve bunun dışa vurumda biz muhtemelen göl sahnesinde göreceğiz. Gelelim buradan sezon finalimize. En belirsiz kısımlardan birisi bu aslında. Ben muhtemelen Triarchy baskınının ve birliklerinin, o deniz savaşlarının burada olacağını düşünüyorum. Çünkü kasta hani hepsinin tam isimleri net değil ama birçoğu var gibi. Ya bu süreç nasıl başlıyor peki? Buna değineyim biraz da. Aslında bu tamamen Jace'in fikri. Biliyorsunuz ki Jace veliahtlık konusunda ilk adımını burada atıyor. Ya bu gerçekten de önemli çünkü onun böyle kral olabileceğine dair, iyi bir kral olabileceğine dair ilk sinyalleri burada verdiğini biliyoruz biz. Dragon Sisler fikri ondan çıkıyor. Yine korunması için Joff ve Rhaena vadiye gönderiliyor. Bu arada onların vadiye giderkenki sahnelerinde böyle 4-5 tane ejder muhafızı da varmış. Ya o yüzden yanlarında bir ejderha olduğu konuşuluyor. Yani Tyrexis'i görme ihtimalimiz var aslında burada. Bir ihtimal Rhaena ve Ship Stealer muhabbeti içinde bir ipucu olabilir. Yani eğer Rhaena Ship Stealer'ı yakaladıysa ve ona binmeye başladıysa onun sebebiyle de olabilir yani ejderhalar. O yüzden bence burada önemli bir ipucu var. Yani yeni bir ejderha her türlü göreceğiz bence biz burada. Yani yeri gelmişken, Ship Stealer mevzusuna girmişken Rhaena'ya da değineyim kısaca. Burada aslında ejderha muhabbeti çok yapıldı Rhaena için. Özellikle son bölümde ya bir tane sahnesi var. Ya o Daemon konuşurken, ejderhaları anlatırken ya doğrudan hani
Reyna ejderha sahibi olacak demek gibi bir sahneydi yani oradaki vurguları, Reyna'ya geçişleri falan tam Daemon'ın konuştuğu o yabani ejderhalardan ve Vermithor'dan bahsettiği kısımda ve fragmanlarda biz yani trailer'da açık alanda bir tane sahnesi var Reyna'nın. Ya bu muhtemelen eğer böyle bir şey varsa Shipstealer'ı takip ederkenki sahnesi olabilir. Binmeye çalışacak olabilir. Binecek binemeyecek onu bilemiyoruz ama hani bunu istemiş olabilir veya binme ihtimali de var yani. Eğer böyle olacaksa tabii ki biz hani Netliss'i görmeyeceğiz demektir. Neyse konumuza dönelim biz. Joff vadiye gönderilmişti Jace'in fikriyle yine. Ayrıca diğer küçük kardeşleri yani Daemon'la Rhaenyra'nın iki çocuğu Aegon ve Viserys ise oradaki Pentos muhabbetlerinde Daemon'la oradaki tanıdıkları olduğu için korunmalar açısından Pentos'a gönderiliyor. Fakat yolda saldırıya uğruyorlar. Yani Triarki birlikleri onları saldırıya uğruyor. Burada ise Aegon son anda kaçıyordu. Yani ejderhasını atlayıp kaçıyordu aslında. Oraları gösterecekler mi? Emin değilim fakat hani Viserys yakalanıyordu ve ortadan kayboluyordu. Yani siyahlar kazanıyor bu savaşı fakat hani çok fazla kayıp veriyor burada. Dragon Sisler sonradan yetişiyordu, savaşa dahil oluyordu ve aslında ilk savaşa dahil olan da Jace Vermax oluyordu. O kısım ya, sanki diğer sezona kalabilir gibi. Ya, o da ihtimalli sanki ama eğer ki bu sezonda görürsek biz 2 sezonda sonu çok acayip bitmiş olacak gerçekten. Yani Rhaenyra ilk sezonun sonunda Luke'un ölüm haberini almıştı ve yıkılmıştı gerçekten. Burada da Jace'in ölüm haberini alırsa acayip bir son olur. Ya tabii Viserys'in de kaybolmasını eklemek lazım yani. Artık double bir haber alıyor burada. Yani ekstra plus bir haber alıyor. Son bölüm anlattığım bu son hikayenin, bu son parçanın bir yerinde bitecek aslında. Nerede biteceğini birazcık kestirmek zor şimdiden. Fakat hani geçen sezonla bağlantılı yine o ölüm artı ölüm gibi gitmek istiyorlarsa hani Jace'in ölümüyle bitebilir. Tabii ki buraları nasıl olacağını izleyip görmek lazım. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Benden bu kadar şimdilik. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.